İkinci Dünya Savaşı sırasında binlerce kadın her gün güneş görmeyen atölyelerde yaklaşık 20 saat kumaş dikiyordu. Bu hiç eğlenceli bir iş değildi. Onca saat zor bir ortamda iki büklüm çalışıyorlardı ama içlerinde şikayet eden tek bir tanesi bile yoktu. Çünkü onlara daha en baştan diktiğiniz bu paraşütler sayesinde belki kocanızın, belki babanızın, belki kardeşinizin ya da oğlunuzun hayatı kurtulacak denmişti. Çok güçlü bir neden verilmişti ki bu doğruydu. İşte bu yüzden bu kadar zor ve meşakkatli bir işte çalışırken şikayet etmek şöyle dursun, bu işi büyük bir hevesle yapıyorlardı. Güçlü nedenleri olan insanlar için zorluklarla mücadele etmek ya da hayallerinin ötesindeki işleri başarmak her zaman mümkündür. Sevgili dostum, kitap özetleri köşemizin bugünkü konuğu iki muhteşem kitabıyla birlikte Simon Sinek. Kitapların isimleri Neden ile başla ve Kendi nedenini bul. Bunlar benim için de çok ama çok özel iki kitap. Sinek, Neden ile başla kitabıyla liderlik, şirket kültürü ve insan motivasyonuna dair çok çarpıcı şeyler paylaşırken, Kendi nedenini bul kitabında ise bu bakış açısını somut adımlara dönüştürüyor. İki kitap birlikte okunduğunda neden kavramının gücü hayatımıza nasıl yansıtılır çok net bir şekilde anlaşılıyor. Hiç düşündün mü? Aynı şartlara sahip kimi insanlar zirve noktada başarılar gösterirken birileri sıradan, vasat hayatlar yaşıyor. Ya da kimileri büyük bir motivasyonla çıktıkları yolda birkaç engelle karşılaşınca vazgeçmelerine rağmen birileri asla neden vazgeçmiyor. Hem de cesaretlerinin sınanmasına, yüzlerine kapanan kapılara, ihanetlere ve zorluklara rağmen. Aslında cevap soruda gizli. Onların çok güçlü bir nedenleri var. Adeta Ambrose Ridmo'nun cesaret korkunun yokluğu değildir. Başka bir şeyin korkudan çok daha önemli olduğu düşüncesidir sözündeki gibi. Peki her zaman olduğu gibi çayın kahven hazırsa hadi gel kitapları incelemeye başlayalım. Temel felsefe altın çember. İşte Simon Sinek bize tam da bundan bahsediyor. Onun ünlü altın çember modeli nedenin gücünü kavramamızı sağlayan bir şema. 3 katmandan oluşuyor. 1 neden, 2 nasıl, 3 ne. Neden temel inancınız, var olma amacınız. Nasıl bu amacı hangi prensipler ve yöntemlerle hayata geçirdiğiniz, ne ortaya çıkan ürün, hizmet ya da somut eylem diyor. Çoğu insan ya da şirket ne ile başlar. Ne üretiyoruz, nasıl yapıyoruz der. Ama Simon Sinek'in ortaya koyduğu şey ya da incelediği o başarılı şirketler ve insanlar ise önce neden sorusunu soruyor. Neden buradayız? Burada olma amacımız nedir? Ve çok güzel bir sözü var bana da ilham veren. İnsanlar ne sattığınızı değil, neden yaptığınızı satın alırlar. Burada kolay anlaşılması için bize Apple örneğini veriyor. Eğer Apple herkes gibi olsaydı onların pazarlama mesajı şöyle olurdu. Biz mükemmel bilgisayarlar yaparız. Onlar güzel olarak tasarlanmış, kullanışlı, basit, kullanıcı dostu. Bir tane satın almak ister misiniz? Ama onlar şöyle diyorlar. Bizim tüm yaptıklarımız, bizim inanışımız süre gelen olgulara meydan okumaktır. Biz farklı düşünmeye inanırız. Bizim süre gelen olgulara meydan okumamız, ürettiğimiz ürünleri güzel dizaynlı, kullanışlı, basit ve kullanıcı dostu olarak tasarlamamızdır. Biz sadece mükemmel bilgisayar üretiriz. Bir tane satın almak ister misiniz? Tamamen farklı değil mi? Benden bir tane bilgisayar almaya hazırsınız artık diyordu tüm zamanların en çok izlenen TED konuşmalarından birinde. Peki Neden ile Başla kitabında öne çıkan temalar nelerdir? Bunlara bir bakalım. 1. Tutkulu liderlik diyor. Martin Luther King'den bahsediyor. Kendisi Amerika'da siyahilerin insan yerine konmadığı bir toplu taşıma aracına binmek için bile izin almaları gerektiği ve o aracın içinde nereye oturacaklarının beyazlar tarafından belirlendiği bir dönemde bir hayalim var diye bir konuşma yapmıştı. Rosa Parks'tan ilham almış ve
artık bu kaderi yaşamak istemediğinin bilincindeydi. Neden var olduğunun bilincindeydi. Onun nedeni kendisiyle o güne kadar aynı kaderi paylaşan insanların gidişatını değiştirmekti. Onun var olma sebebi insanların içinde yanmaya hazır olan bir şeye kibrit çakmaktı. İşte bu sebeple 250 bin kişilik bir kalabalığa karşı bir hayalim var diye başlayan muhteşem cümleler kurmuş ve Amerika'da gidişatın değişmesine, kanunların değişmesine sebep olmuştu. Çünkü onu dinleyen insanlar tabiri caizse nedenini satın almış ve artık kendilerine biçileni yaşamak yerine kendi seçimlerini yaşamaya karar vermişlerdi. İşte burada Simon Sinek Apple kurucularının da böyle bir nedene sahip olduklarını, insanların statükoya meydan okuyarak farklı düşünmesini istediklerini söylüyor. Ve bu mesajı sattıkları her ürünün odak noktası haline getirdiklerinden bahsediyor. 2. Sadakat ve güven. Başarılı markaların ya da liderlerin neden temelli hareket ederek takipçi ve müşteri sadakati oluşturduklarından bahsediyor Simon Sinek. Teknik özellikler ya da fiyat avantajı geçici olabilir. Ancak ortak inanç üzerinden kurulan bağ çok daha uzun vadede insanların sizinle kalmasına sebep olur diyor. Üçüncüsü ise ilham verici organizasyon kültürü. Ekibin motivasyonunu ya da müşteri güvenini artırmak istiyorsanız neden bu işe başladık, neden buradayız sorularına her zaman geri dönmeniz şart diyor. Büyük kuruluşlar ve liderler bu nedeni net ifade edebildiklerinde herkes aynı hedefe kilitlenir diyor. Burada anlattığı ve bana da çok ama çok ilham olan bir hikaye var. 21. yüzyılın başlarında internet neyse 20. yüzyılın başlarında da uçmak öyle önemli ve heyecan verici bir şeydi diyor. Samuel Langley diye bir adama Amerikan Savunma Bakanlığı'nın uçabilen bir makine yapabilmesi için 50 bin dolarlık bir bütçe verdiğinden bahsediyor ki o dönemler için ciddi bir para. Langley neden seçilmişti? Çünkü bilinen bir insandı. Harvard'da bir makam sahibiydi. İş ve siyaset dünyasında önemli bağlantıları vardı. Artık Langley insanların uçabileceği bir makine yapmak adına hiçbir eksiğe sahip değildi. İhtiyaç duyarsa yeni bütçeler de verilecekti. En iyi mühendisleri ve teknisyenleri işe aldı. Ekibinde herkes o iş için biçilmiş kaftandı. New York Times her gün onun peşindeydi. Ondan gelecek habere kilitlenmişti herkes. Ama başarısız denebilecek 2 uçuş denemesinden başka herhangi bir sonuç çıkmadı. Fakat insanlık bu haberi bir süre sonra hiç kimsenin tahmin bile etmeyeceği bir yerden alacaktı. Birkaç yüz mil uzakta çocukluklarından beri uçmakla ilgili hayaller kuran, adeta bunu bir tutkuya dönüştüren, yakıcı bir arzuya dönüştüren Oliver ve Wilbur Wright kardeşler vardı. Kim derdi ki dünyayı değiştirecek bir buluş dandik bir bisiklet tamir atölyesinden gelecek. Ama öyle olmuştu. Üstelik ne Oliver ne Wilbur ne de onların o tutkularına, nedenlerine inanan kendileri gibi yürekli birkaç adam değil üniversite, kolej mezunu bile değillerdi. Onlara hiç kimse bir bütçe vermemişti. Takip eden hatta onları o güne kadar tanıyan bir gazeteci bile yoktu. Ama onların çok güçlü bir arzuları ve nedenleri vardı. Diyorlardı ki biz insanların uçabileceği bir makine yaparsak bütün insanlığın kaderini değiştirebiliriz ve kendileri de uçmak için yanıp tutuşuyordu. İşte bu güçlü neden onları başarılı kılmıştı. Türlü olmazların içinde ve dandik bir bisiklet tamir atölyesinde uçabilen ilk makineyi tasarlamış ve takvimler 17 Aralık 1903'ü gösterirken ilk uçuşu gerçekleştirmişlerdi. Bu muhteşem hikaye de bize gösteriyor ki iyi şartlar her zaman başarıyı getirmez. Hatta çoğunlukla getirmediğine inanırım ben. O başarıyı, zirve noktadaki sonuçları getiren şey içeriden yakılacak bir ateştir. İçeriden yakacak bir ateşi bulan hiç kimse sıradan bir hayat sürmez. İşte Simon Sinek bu hikayeyi anlatarak bir kez daha şunu vurguluyor. İnsanlar ne yaptığınızı değil, neden yaptığınızı önemser. Şimdi gelelim ikinci kitaba, yani Kendi Nedenini Bul kitabına. Neden ile başlanın getirdiği ilhamı gündelik yaşama ya da iş ortamına nasıl aktaracağız? İşte kendi nedenini bul
bu noktada devreye giriyor. Bir, kişisel nedenin keşfi. Geçmişte seni en çok etkileyen ya da şekillendiren olayları düşün. Hangi başarıların veya zorlukların seni güçlü hissettirdi? Burada yatan değerler senin nedeninin ipuçlarıdır diyor yazar. Ve burada nedeni formüle ederken mümkün olduğunca basit ama duygusal bir cümle kurmamızı tavsiye ediyor. Örneğin yeni fikirlerin hayatı kolaylaştırması için varım gibi basit ama yakıcı cümleler kurmamızı tavsiye ediyor. 2. Ekip olarak neden belirleme. Ekip üyeleri olarak birlikte yaşanan önemli başarı ya da hayal kırıklığı hikayelerini paylaşın diyor. Bu hikayelerde ortak bir motif, değer ya da arzu mutlaka ortaya çıkar. Ardından bu ortak motifi bir neden ifadesine dönüştürün. Böylece ekibiniz günlük hedeflerde bile büyük resmi görebilir diyor. Üçüncü madde uygulamaya dökme. Neden ifadenizi bulmak tek başına yeterli değil. Karar verme süreçlerinize, projelerinize ve hatta günlük alışkanlıklarınıza yansıtmak önemli diyor yazar. İnsanlar yaptığınız her işte nedeninizin izini gördüklerinde kurum içinde ve dışında bir güven ağı oluşur. Burada çok güzel bir söz var. İnsanları yaptıklarınızla cezbedebilirsiniz ama neden yaptığınızı anlatırsanız onların ruhlarını kazanırsınız diyor Simon Sinek. Ve yine benim de çok sevdiğim, bugünlerde 4. baskısını yapan kitabımda da alıntıladığım muhteşem bir hikaye anlatıyor. 20. yüzyılın başlarında Ernst Shackleton diye bir kaşif ya da maceraperest Antarktika'yı keşif için yola çıkmıştır diyor. Keşfin kara ayağı dondurucu soğuklarıyla bilinen Weddell Denizi'nden başlayacak, kutupta Ross Denizi'ne kadar 1700 mil sürecekti diyor. En başta her şey yolunda gibiydi. Büyük beklentiler, heyecan, hatta kraliyet desteği mevcuttu. Shackleton ve 27 kişilik ekibi takvimler 5 Aralık 1915'i gösterirken Endurance adlı gemiyle yola çıktılar. Ne var ki gemi yolda buz kütlelerine sıkıştı. Aylarca oralarda mahsur kaldılar ve hatta yoğun basınçtan ötürü gemi parçalara ayrıldı. 27 kişilik mürettebat fiziksel ve ruhsal olarak korkunç şartlara maruz kaldı. Adeta bir ölüm kalım savaşı verdiler. 3 filikayla Elephant Adası'na ulaştılar. Daha sonra Shackleton yanına birkaç adamını alarak 800 mil yol kat etti ve yardım getirerek tüm adamlarını kurtardı, sağ salim eve döndüler. Peki bu hikayeyi anlatmaya ne gerek var? Ne bir keşif var, ne Antarktika'ya ulaşmışlar, ne bu anlamda bir başarı var. Bu hikaye neden anlatılıyor? Çünkü dikkat edersen 27 kişi gitmiş ve 27 kişi geri dönmüş. Yani onca zorluğa rağmen, zifiri karanlığa rağmen, açlık ve ölüm korkusuna rağmen birbirini döven, öldüren, hatta yamyamlık edip birbirlerini yiyen insanlar olabilirdi ki bunların örnekleri var. Ama burada bunların esamesi bile okunmuyor. Lider 800 mil sürecek çok zor bir yolculuğa çıkıp yardım getiriyor ve bütün adamlarını sağ salim geri döndürüyor. Ve bu adamlar birbirlerine isyan etmiyor, hatta birbirlerine destek oluyorlar. Peki neden? İşte cevap yine soruda saklı. Çünkü Shackleton daha ilk baştan bu ekibi güçlü bir neden etrafında toplamıştı. Peki nereden bulmuştu bu kadar sağlam adamları? Aslında basit bir gazete ilanından bulmuştu. Ama o gazete ilanında bugün alıştığımız o tuhaf cümleler yoktu. Şunu da bilecek, bunu da yapacak, asgari ücrete fit olacak gibi saçma sapan cümleler yoktu. Çünkü Shackleton ne aradığını değil, neden aradığını söylemişti o ilanda. Zor bir yolculuk için elemanlar aranıyor. Düşük ücret, keskin soğuk, uzun aylar boyu zifiri karanlık, sürekli tehlikede olma hali ve güvenli dönüş şüpheli. Başarılı olunması halinde yalnızca onur ve ün kazanılacak. Bu şartları daha ilk baştan kabul eden o insanlar hep birlikte güçlü bir neden etrafında toplanmışlardı. Sevgili dost, eğer sen de yapacağın işe güçlü bir neden sorusuyla neden buradayım, ne yapmak için buradayım sorusuyla başlarsan etrafında sana inanan, senin vizyonunla etrafına bakan insanlar toplanır ve böyle bir takımı kolay kolay hiçbir güç yıkamaz. Tahmin edebileceğin gibi her iki kitapta da bunun gibi nice değerli hikaye
ve çok güzel örnekler var. Kısacası Simon Sinek bize herhangi bir işe başlarken bireysel ya da kurumsal önce nedene, amaca, anlama odaklanacak olursak çok daha başarılı işler çıkaracağımızdan bahsediyor. Dahası sadece hedefe ulaştığımızda değil, bütün bir yol boyunca mutlu olacağımızdan bahsediyor. Ve bu konuştuklarımızı 4 maddede özetleyecek olursak aslında şuraya bakabiliriz. Birincisi, başarı ilhamla başlar. Müşterilerinizi ya da takipçilerinizi gerçek anlamda etkilemek istiyorsanız kalpten bir nedene ihtiyacınız var. İkincisi, uzun vadeli sadakat. Piyasa dalgalanmalarına rağmen güçlü bir neden benimsemiş olan markalar ve liderler sadık bir topluluk oluşturabiliyor. Üçüncüsü, kişisel tatmin ve motivasyon. Nedeninizi bilmeden yaptığınız işten tatmin olmanız zor. Ama nedeninizi bulduğunuzda her gün yeni bir enerjiyle uyanırsınız. Dördüncüsü, sürekli güncel kalın. Zamanla vizyonlar ve çalışma yöntemleri değişebilir. Fakat nedeninize içtenlikle bağlı kalmak başkalarını da aynı inanca çekme gücünüzü korur. Bitirirken Simon Sinek'in bir güzel sözünü daha iletmek istiyorum. İnsanların gerçekte aradığı şey bir aidiyet duygusudur. Onlara ne yaptığınızdan çok neden yaptığınızı anlatın diyor Simon Sinek. Bitirirken her zaman olduğu gibi bir hatırlatma yapacağım. Lütfen Doğu Türkistan'ı ve Filistin'i unutma, unutturma. Dahası bu iki kitapta anlatılanlar aslında özellikle Filistin'deki kardeşlerimizle çok uyuşuyor. Birileri halen utanmadan ama onlar topraklarını sattı derken düşünmek lazım. Nasıl oluyor da bu insanlar her an ölebilecekleri gerçeğine rağmen topraklarını asla terk etmiyor? İşte bu sebeple onları unutmasak yeridir. Lütfen unutma ve lütfen boykotun soylu bir duruş olduğunu da unutma. Lütfen boykotun ben bu yapılanlardan beriyim, uzağım, paramın kardeşlerimin üzerine bomba olarak yağmasına karşıyım demek olduğunu unutma. Aksi şekilde davranmanın bir bakıma suçluyu korumak, yardım etmek gibi olacağını da lütfen unutma. 6 Şubat depreminden sonra Filistinli çocukların okul harçlıklarını bize gönderdiğini unutma. Dilediğin zaman onlar için dua edebileceğini unutma. Dilediğin zaman onlara maddi yardımlar gönderebileceğini unutma. Sosyal medyadan imkanların dahilinde paylaşabileceğini, gündemde tutabileceğini unutma. Bir sonraki kitap özetinde buluşana kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.